Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Kavanozlardan da anlayacağınız üzere kışa hazırlık videolarına devam ediyoruz. Bugün sizin için Balkan soslarının en lezzetlilerinden biri olan Lutinetza'yı hazırlayacağız. İster kahvaltılarda ister etlerinizin yanına dip sos olarak kullanabileceğiniz muhteşem lezzetli, bol köz kokulu bir tarif. Hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle tarifim için kapya biber ve patlıcanlarımı güzelce yıkayıp kuruladım. Hemen ardından bahçede mangal ateşi yaktım ve mangal ateşimin üzerinde biber, patlıcan ve sarımsaklarımı közledim arkadaşlar. Ben bu kadar uğraşmak istemiyorum derseniz patlıcanları küçük delikler açtıktan sonra kapya biberlerinizle birlikte fırında da pişirebilirsiniz. Pişirme işleminin ardından patlıcan ve kapya biberlerimin kabuklarından kurtuldum ve sadece kapya biberlerimin sapları kaldı. Onları kenara alıyorum ve hemen domateslerimi doğramakla başlıyorum. Tarifimin içerisinde pişmemiş olan tek malzemem domates olduğu için ilk işleme onunla birlikte başlıyorum. Domateslerimin kabuklarını soyuyorum. Çürüklerini, vuruklarını alıyorum ve sap kısımlarını ayıkladıktan sonra doğrayıcımın içerisine yerleştiriyorum ve püre haline getiriyorum. Bütün domateslerim bitinceye kadar bu işleme devam ediyorum. Bu tarifim için yaklaşık 2,5 kilogram domates kullandım. Ben şöyle yumurta domateslerden kullandım ama siz isterseniz Çanakkale domatesi de kullanabilirsiniz. Tamamen damak tadınıza göre istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Domateslerimin tamamını hazırladım ve tenceremin içerisine alıyorum. Kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Domateslerim pişerken ben diğer taraftan patlıcan ve kapya biberlerimin doğrama işlemini yapıyorum. Hiç doğrayıcımı yıkamadan hemen içerisine patlıcanlarımı ikişerli üçerli alıyorum. Dediğim gibi benim haznem biraz küçük olduğu için işlemim biraz daha uzun oldu. Eğer doğrayıcınızın haznesi büyükse siz daha kısa sürede de halledebilirsiniz. Ama şunu da belirtmek isterim. Zaten ortalama 25-30 saniye içerisinde pişmiş oldukları için doğranmış hali püre haline gelmiş oluyorlar. Tamamını bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Şöyle kenarda da yaklaşık 2 kilogram kadar patlıcanım kaldı. Ben onları özellikle fazla pişirmiştim. Onları derin dondurucuya atacağım. Daha sonra et yemeklerinde beğendilerde kullanmak için. Siz de böyle yapmışken fazla yapıp ayrıca da dolaba atabilirsiniz. Beğendilerde et yemeklerinde çok lezzetli oluyor. Diğer taraftan da kapya biberlerimin yarısını şöyle bıçak yardımıyla doğruyorum. Ben biraz taneli olsun istediğim için bu işlemi yaptım ama siz isterseniz tamamını tıpkı patlıcanlar gibi robottan geçirebilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. Ben şöyle yarısını yaptıktan sonra diğer yarısını da robottan geçireceğim. Az önce de belirttiğim gibi ben bir kısmını taneli olmasını istediğim için bıçak yardımıyla kestim. Yoksa tamamını da çok güzel bir şekilde robottan geçirebilirsiniz. Rengi şahane oluyor. Kokusu muhteşem, mutfağınızı böyle buram buram köz kokutan efsane lezzetli bir sos olacak arkadaşlar. Tamamını hazırladım malzemelerimin. Şöyle robottan geçirme işlemini bitirdim. Hazır köz tadı demişken ben sarımsaklarımı da aynı şekilde mangalda közledim ama daha yoğun sarımsak tadı almak isterseniz içerisine şöyle bir baş kadar da taze sarımsak ezip koyabilirsiniz. Ben tamamını mangaldan geçirip bu şekilde içerisine ekledim. Dediğim gibi damak tadınıza göre bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Bütün malzemelerim artık hazır. Domatesim de pişti. Hemen tüm malzemeleri tenceremin içerisine alıyorum. Sıralama fark etmeksizin bütün malzemelerimizi alıyoruz ve pişirme işlemine başlıyoruz. Ben biraz fazla ölçüde yaptığım için şöyle karıştırmakta bir miktar zorlandım. Tıpkı keşkek döver gibi kaşığın sapından sıkıca tutup iyice karıştırıyorum. Tarifimizin en meşakkatli kısmı geçti. Bundan sonraki kısım tamamen lezzetlendirmekle alakalı bir kısım. Burada da tuz için oran veremeyeceğim arkadaşlar. Çünkü ben ara ara tadına bakarak tuzunu ayarladım. Şöyle avucumla birkaç kez ortalama birer tatlı kaşığı tuz attım. Ara ara attım, tekrar ediyorum. Tadına baka baka piştikçe, kıvamını aldıkça ekledim. Ve yaklaşık 2 tatlı kaşığı da tane karabiber öğüttüm. Onu da ekledim. Bir dolu yemek kaşığı toz şeker ekledim ekşiliğini alması için. Ve toplamda 2 çay bardağı da sızma zeytinyağı ekledim. Ben tek seferde eklemedim. Yavaş yavaş malzemeye yedirebilmek adına. Siz tek seferde de isterseniz ekleyebilirsiniz.
Gözüme çok taneli geldiği için blenderımdan da biraz geçirdim. Tamamen geçirmedim bu arada arkadaşlar. Arada yine böyle tane tane kalsın istediğim için. Bütün malzemeleri birleştirdikten sonra yaklaşık 1 saat kadar pişirdim. 1 saatin sonunda kıvamı bu şekilde ve sıcak sıcak dezenfekte ettiğim kavanozlarımın içerisine dolduruyorum. Ve sıkıca kapağını kapatıyorum. Mutlaka kapağının kuruluğundan, kavanozun kenarında mezenin böyle kalıntılarının kalmadığından emin olun. Küflenmelere sebep olmasın arkadaşlar. Çünkü bu kadar emek veriyoruz. İster istemez bir kapak atma durumu da bizi üzebilir. Tamamını bu şekilde hazırlıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen bana destek olun ve kanalıma abone olun. Videolarımı da beğenip paylaşırsanız çok memnun olurum. Yorumlar kısmından da bu tarif veya başka tariflerle alakalı sormak istediğiniz her ne olursa mutlaka yazın. Olabildiğince hızlı şekilde size dönüş yapmaya gayret göstereceğim. Bütün sorulara cevap vermeye gayret ediyorum arkadaşlar. Kavanozlarımı doldurdum ve şöyle bir miktarda kenara ayırdım ki size kıvamını, rengini tam olarak gösterebilmek için. Gerçekten kıvamı da, tadı da, rengi de inanılmaz güzel oluyor. Bütün kış afiyetle tüketebileceğiniz, kahvaltılarda yiyebileceğiniz, et yemeklerinizin yanına koyabileceğiniz gerçekten çok güzel bir meze. Mutlaka yapmanızı öneririm. Yaparsanız da benimle deneyimlerinizi paylaşmanızı bekliyorum. Aynı şekilde yapmamı istediğiniz tarifler varsa bunu da yorumlardan benimle paylaşmanızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.